Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün cumartesi günü, izin günüm. Dedim ne yapayım, sizlere bir soru cevap videosu çekelim dedik. Dün Instagram üzerinden bir paylaşım yapmıştım. Dedim ki benimle alakalı sorularınız varsa sorun, hafta sonu video çekeceğim demiştik. O video işte bu video. Şimdi sizin sormuş olduğunuz soruları ben not aldım. Bunları tek tek üstünden geçeceğiz. Aşağı yukarı bir 8-9 tane soru var. Bunları bir cevaplayalım. Böyle bir soru cevap videosu yapmış olalım. Bu arada keyifler nasıl, iyi mi? Bunu yorumlar kısmında yazın bakalım. Ben bayağı bir yoğunum arkadaşlar. Sizlere yeni başladığım projelerden falan da bahsetmiştim. O yüzden kendimi aslında bir kampa soktum. Ama detayları zaten sizlere biraz sonra paylaşacağız. Hazır mıyız? İlk sorumuzu Tolga sormuş. Demiş ki TRT yaptığın için kendini steroidli olarak düşünüyor musun? Sonuçta 300 mg hiç az değil demiş. Aslında 300 mg kullanmıyorum Tolga. Ben 200 mg kullanıyorum. Testosteron enetat kullanıyorum. Ben TRT dozunda kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizlere zaten önceden bahsetmiş olduğum gibi steroid kullanmayı düşünmüyorum. Eğer daha öncesinde abi sen steroid kullandın mı oha falan diyecek olursanız da bununla alakalı videolar yaptım. Yani herhalde kart falan koyarsam sağda solda olur. Şimdi kendimi steroidli düşünüyor muyum? Kendimi steroidli düşünmüyorum çünkü steroid kullanmıyorum arkadaşlar. Steroid birazcık daha farklı. Yani yapmış olduğunuz kürlerin hepsinin içerisinde bir testosteron zaten oluyor. Onun yerine başka maddeler ekliyorsunuz. Şimdi onların isimleri söylemek istemiyorum burada. Yani o maddeleri ekleyip atıyorum ne kadar oluyor? 3 ay, 2 ay kadar kullanıyorsunuz. Ama ben devamlı olarak testosteron kullanıyorum. Şu an yani 3 ay, 2 ay değil sürekli olarak testosteron kullanıyorum ve 200 mg olarak kullanıyorum dediğim gibi. Kan tahlili yapıyorum 3-4 ayda bir. Doktorla beraber bakıyoruz. Kan değerlerim nasıl gidiyor? Karaciğeri zorluyor muyuz, zorlamıyor muyuz tarzında. Şu ana kadar pek bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum. Yani kötü hissetmiyorum ama tabii vücuda yardımcı oluyor mu? Bence bir tık tabii ki oluyor. Ama steroid kadar da olmuyor arkadaşlar. Zaten şu an beslenmeyi, yemeği, içmeyi, uyumayı, antrenmanı çok iyi bir şekilde sürdürüyorum yani. Tahta mahta bakayım. Duvara vuralım. Şu an gerçekten güzel gidiyor arkadaşlar. Yani kendimi güzel bir kampa soktum. Hayatım o yüzden sıkıcı geçiyor biraz. Zaten storylerde falan görüyorsunuz. Ya işe gidiyorumdur, ya spor salonuna gidiyorumdur, ya da uyuyorumdur, ya da böyle ara sıra oyun falan oynuyoruz. Çok da dışarı bile çıkmıyorum arkadaşlar açıkçası. Zaten bunları ilerleyen sorularda sizlere cevaplayacağım. Ama ne natürel olarak hissediyorum ne de steroidli olarak hissediyorum. İkisinin arasında hissediyorum. Sana öyle söyleyeyim Tolga. Sonraki sorumuz Emir'den gelmiş. Emir diyor ki çenen harbi aniden değişti. Değişmiş mi? Şöyle bir bakalım. Harbi değişmiş birazcık ha. Seni bilmesek yapmaz derim ama takıntılısın böyle şeylere. Botoks var mı diyor. Yani biliyorsunuz çene dolgunlaştırmak için botoks yapılıyor. Botoks yapmadım arkadaşlar. Ben 3-4 kilo verdim. Zaten biliyorsunuzdur benim Jov'dan gam markam var. Giga Jov. Sakız yani sert sakızla. Ben onlardan sürekli her gün 3-4 tane çiğniyorum ve sürekli çiğnediğiniz zaman zaten buradaki kasları sürekli çalıştırdığı için bence yardımcısı oluyor. Yani ani bir değişiklik gördüysem büyük ihtimal sakızlardan dolayı olabilir. Onun dışında 3-4 kilo verdim ve sağlıklı besleniyorum. Şekerli şeyleri hayatımdan uzaklaştırdım. Yani almıyorum arkadaşlar. Geçenki videomda dediğim gibi markete gidip o şekerli işlenmiş gıdaları alırsanız onları kullanıyorsunuz. Ben bunları hiç almayarak yani güzel bir diyete soktum kendimi. Yağ oranımı birazcık daha düşürdüm. Onun dışında dediğim gibi çene kaslarını kuvvetlendirdim. Olay bu yani. Onun dışında herhangi bir sihirli bir değnek yok. Eğer siz de sonuç almak isterseniz benim sakızlardan deneyin. Ama sadece sakızla da olacak bir iş değil bu. Çünkü sakız da aynı şey mantalitesinde düşünün. Karın kaslarınız var ama istediğiniz kadar karın kaslarınız çalışın. Ama onun altındaki kası siz belirgin hale getirmiyorsanız o kas sürekli gözükmez. Aslında benim sakızlarda o şekilde siz istediğiniz kadar o sakızı kullanın ama zaten siz abur cubur yerseniz, onu bunu yerseniz, kilonuz artarsa yani o sakız sizin zaten buradaki kaslarınızı mükemmel şekilde gösteremez yani ister istemez. Bunu yaparken iyi bir diyetle de yapmanız gerekiyor. Hem kaslarınızı destekleyin hem de yağ oranınızı düşürmeye çalışın. Bence en iyi sonucu o şekilde alırsınız. Şimdi sonraki soruya geçelim. Şimdi burada 2 tane farklı soru vardı. Ben bu 2 farklı soruyu da şu an yan tarafa koyacağım. Mustafa sormuş. Bir de diğer arkadaş Y alt-Mentes bilmiyorum. Y herhalde Yunus olabilir tahminimce. Yani maddiyatı hallettiğinde hangi eyalete taşınmayı düşünüyorsun diye bir soru gelmiş. Diğeri de Orlando'dan taşınmayı düşünüyor musun abi şeklinde 2 tane farklı soru gelmiş. Şimdi Orlando'dan taşınmayı düşünüyor musun? İlk önce Mustafa'nın sorusunu cevaplayayım. Yani bu soruyu inanın ben de kendime çok fazla soruyorum arkadaşlar. Orlando'dan çok sıkıldım. Yani dışarı çıkıyorum. Hatta bununla alakalı bir video yapacağım sizlere. Eskiden biliyorsunuz daha çok böyle downtown'a gidip videolar çekiyordum ama
Son zamanlarda yani downtown'a gidip video çekemiyorum. Çok geri oldu. Onun dışında biliyorsunuz Halloween'de haberlere falan çıktı. O yüzden diyorum biliyorsunuz diye. Hani shooting oldu, yani adam silah çıkardı, bam bam 2-3 kişiyi öldürdü. Ondan sonra başka olaylar oldu. Yani sonra bir yol var, herkes o yol üzerinde yürüyordu. Ben de orada yürüyüp video falan çekebiliyordum. Şimdi o yolu açtılar arkadaşlar. Artık arabalar gelip geçiyor. Eskiden arabalar gelip geçmiyordu. O yüzden insanlar yürüyebiliyordu. Daha böyle şehir havası vardı. Daha downtown havası vardı. Şimdi onu da kaldırdılar. Şehirde dediğim gibi biraz geri ulaşmaya başladı bence. Özellikle downtown. Yani eskisi gibi o kaliteli insanlar falan gelmiyor. Kaliteli kızlarla mesela çok tanışamıyorsunuz downtown'da. O yüzden bilmiyorum yani. Orlando'dan taşınmayı düşünüyor muyum? Birkaç seneye düşünüyorum. Ama şu an değil. Şu an işleri oturtmadan hiçbir yere gidemiyorum maalesef. Maddiyatı hallettiğinde hangi eyalete taşınmayı düşünüyorsun? Bu da aslında güzel bir soru. Yani maddiyatı halledersem abi herhalde Miami olabilir, New York olabilir, belki San Diego, Kaliforniya olabilir. Yani aklımda şu an 3 tane yer var. Belki Austin, Texas olabilir. Bu 4 tane yerden bir tanesini seçebilirim ya da maddiyatı hallettiğimde Amerika'da kalır mıyım bunu da bilmiyorum. Biliyorsunuz Amerikan vatandaşı oldum. Yani artık Amerika'da belli bir süre kalma zorunluluğum da yok. Avrupa'da da yaşayabilirim arkadaşlar. Bir İspanya'ya bir gezerim, bir Madrid'e bakarım, bir Barcelona'ya bakarım, bir Portekiz, Lizbon'a bakarım. Yani dünyada milyon tane şehir var. Zaten parayı hallettikten sonra burada yaşamak zorunda değilsiniz hiçbir şekilde. İleride belki Türkiye'de olabilir. Yani her yer olabilir. Maddiyatı hallettikten sonra ben bir gezerim. Bakarım kafama neresi çok uyuyorsa hayatım orada devam ederim. Amerika'da olursa sizlere saydığım yerler ya da Avrupa olursa sizlere saydığım yer olabilir. Çok soğuk bir yerde yaşamak da istemiyorum. O yüzden New York beni bazen düşündürüyor. Ben New York'a sadece yazın gittim. Hiç kış görmedim. İşte Chicago tarafı falan oralara da mesela hiç gitmedim ama kışın çok sert oluyor arkadaşlar. O yüzden bence denemeden karar vermemek lazım. Sonuçta bir gidip denerim, gezerim, görerim. Hoşuma giderse, araştırmalarım sürecinde iyi olursa oraya yönelebilirim. Ama tabii buradaki belli başlı bir arkadaş çevremiz var. O arkadaş çevresini bırakmak bazen insanı düşündürüyor. Onun dışında yani beni çok düşündüren bir şey yok arkadaşlar. Yani genel olarak arkadaş çevresini kaybedip yeni arkadaş çevresi kurmak vesaire. Buradaki arkadaşlarımın çoğu benim yani 7 yıllık arkadaşlarım, bazıları 10 yıllık arkadaşlarım. O yüzden onları bırakıp yeni bir arkadaş çevresi kurmak biraz zamanımızı alacak. Ama dediğim gibi şu an düşünme aşamasındayım. İlerleyen zamanlarda karar vereceğim. Evet, sonraki soruyla devam ediyoruz. Bir sonraki soruyu Resup24 adlı arkadaşımız sormuş. İngilizce nasıl geliştirdi? Ve ilk gittiğinde İngilizcem nasıldı? Ben ilk Amerika'ya geldiğimde İngilizcem mükemmel değildi arkadaşlar. Üniversitede hazırlık dersleri almıştım. O yüzden bir tık gramer bilgim falan vardı ama pratiğim yoktu. Buraya geldiğim zaman insanlarla konuşa konuşa vesaire geliştirdik. Yani ilk geldiğim zaman atıyorum kahve almak istiyorum. Kahve almak yani kadına sormak bile istemiyorum bu soruyu. Çünkü acaba diyorum ulan gramer olarak I mı diyeceğim, he mi diyeceğim, she mi diyeceğim, drink mi diyeceğim, coffee mi diyeceğim böyle. Her şeyi böyle beynimde onu oraya mı koyayım, buraya koyayım diye bazen düşünüyorsunuz. Kafanızda bazı şeyler oturuyor ama söylemek istemiyorsunuz bazen. Ama bunlar konuştukça ya da buraya geldiğinizde yabancı bir manita yaparsınız kendinize. Bence o çok iyi geliştiriyor. Biliyorsunuz ben geldiğimde farklı işte kız arkadaşlarım oldu. Onlar benim İngilizce gelişimimde çok yardımcı oldu. Yani özellikle Türk kız arkadaş yapmadım zaten. Hani buralı olsun istemiştim ilk geldiğim zamanlarda. O yüzden onların katkısı çok oldu. Buradaki insanların dilini sürekli kullandığınız zaman, sürekli duyduğunuz zaman ister istemez İngilizceniz gelişiyor. Ve Türklerle çok fazla sıkı fıkı olmazsanız gelişiyor. Bir de bazı insanlar var biliyorsunuz New York'la New Jersey kısmında. Adam 10 yıldır 15 yıldır Amerika'da ama İngilizce konuşmuyor ya da konuşmak istemiyor. Konuşmak istese bile konuşamıyor açıkçası. Çünkü geldiğinden beri hep Türklerle takılmış, hiç İngilizcesini geliştirememiş. Tabii bu demek değil benim mükemmel bir İngilizcem var. Değil arkadaşlar, konuştuğum zaman benim de aksanım var. Ama insanlarla anlaşabiliyorum, biliyorsunuz IT işi yapıyorum, sürekli her gün meetinglerim oluyor. Yani derdimi anlatabiliyorum, problemleri çözebiliyorum. Onun dışında anlaşabiliyorum yani insanlarla. Önemli olan da zaten bence bu. Kafanızda çok kurmayın, kafanızda çok kurarsanız böyle konuşmak istemiyorsunuz. Konuşmak istemediğiniz zaman da pratik yapamıyorsunuz. O yüzden yani İngilizcenizi geliştirmek için bence dediğim gibi insanlarla konuşun. Üniversiteye gidiyorsanız Erasmus kulüpleri var. Gidin abi üye olun. İnsanlara Türkiye'yi gezdirin. Hem tarih öğrenirsiniz hem de bunu İngilizce olarak başkalarına anlatırsınız. Bence güzel olur. Şimdi Emre Kutay Official demiş ki abi dating hayatı nasıl demiş. Şimdi benim dating hayatım nasıl? Dating çok yapmıyorum arkadaşlar. Yani neden dating çok fazla yapmıyorum? Dediğim gibi yani özellikle son 3-4 aydır kendimi bir kampa soktum. Yani dating yaptığınız zaman yeni bir insan tanımaya çalışıyorsunuz. Onun dışında
Sağa sola restoranlara gidiyorsunuz, paralar harcanıyor, zamanlar harcanıyor vesaire. Ya bazen de böyle yani çok içinize sinmiyor. Kişi sırf date yapabilmek için de date yapıyorsunuz çoğu zaman. Ben de onun olmasını istemiyorum. Yani zaten date olarak görüştüğüm birkaç kız var. Ama onun dışında genelde date olarak görüşmüyorum. Yani ya gece kulübünden tanışıyorum ya dışarıda tanışıyorum. Ya spor salonunda tanışıyorum. Yani o şekilde bir ilişkimiz oluyor. Ama date kısmına genelde çok fazla geçirmemeye çalışıyorum. Çok fazla duygusal bir bağ eklensin istemiyorum. Zaten dediğim gibi görüştüğüm bazı kız arkadaşlar var bu şekilde date olarak. Onlara yenilerini eklemiyorum diyelim. Çünkü hem enerji hem para. Bunlar şu an benden eksilsin istemiyorum. Kendimi bir kampa soktum. Zaten görüştüğüm kızlara da sürekli söylüyorum yani sen benim önceliğim değilsin diyorum. Şu an benim önceliğim dediğim gibi para arkadaşlar. Bu da işlerimizi oturtmak. Zaten Amerika'ya gelmemizdeki amaç da buydu. O amaç hiçbir şekilde kaybolmadı. Kadınlar benim için ikinci planda ve ben bunları yüzlerine karşı da söylerim. Hiç de gocunmam. Söylediğim için de daha çok bana saygı duyar arkadaşlar. Dediğim gibi o yüzden yani zaten sizin kadınlar konusunda kaybetme sebebiniz bence isteklerinizi net olarak karşı tarafa söylememeniz. Ben her zaman karşı tarafa net olmaya çalışırım. Bu date de olabilir. Onun dışında işte hani günübirlik ilişkiler de olabilir. Ben bunları net olarak söylediğim için herkes kimden ne bekleyeceğini bilsin. Bildiği zaman da zaten sorun olmuyor. Ne siz zamanınızı harcıyorsunuz, ne paranızı harcıyorsunuz, ne de enerjinizi harcıyorsunuz. Yani kadınlara karşı net olun ama ara sıra oyunlar oynamayı da ihmal etmeyin. Yani bir kadın nasıl düşünüyor ilk önce bunu kendi kafanızda çözmeniz lazım. Onun için pratik yapmanız lazım. Şimdi yeni projeler ne zaman diye bir soru sormuş Güney 346. Yeni projeler geliyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu an yeni bir uygulama geliştiriyoruz. Yeni bir mobile app geliştiriyoruz. AI Personal Trainer üzerine. Herhalde onu da şöyle bir Eylül sonuna doğru bitirmeyi düşünüyoruz. İlk önce antrenmanda bir gideceğim, deneyeceğim. Arkadaşları yollayacağım. Arkadaşlar deneyecek, bir feedbackleri alacağız. Uygulamayı güzelce bir geliştireceğiz. Sonra benim içime siniyorsa, ekipteki arkadaşların da içine sürüyorsa bunu production'a vereceğiz. İşte Google Store'da, Apple Store'da bunları yayınladıktan sonra sizlere zaten duyuracağım. Siz de bir indirirsiniz, bakarsınız benim uygulama nasılmış değilmiş. Belki bazı arkadaşlar motive olur, spora başlar. Hayat kalitesini yükseltmek için iyi şeyler beslenir. Meal prep yapar mesela. Böyle şeyler istiyorsanız bunların hepsi uygulamada olacak. Onun üstünde çalışıyoruz. Projelerden bir tanesi bu. Yeni bir proje daha var. Yine Amazon üzerine bu sefer farklı bir ürün arkadaşlar. Onun da şimdi ürün araştırması olsun vesaire onlarla uğraşıyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz sakız var. Jawline sakız. Onunla alakalı zaten çalışmalar hala devam ediyor. Zaten onun dışında QA'lik de yapıyoruz. Daha ne yapalım? O yüzden zamanımız yok arkadaşlar. Dating kısmında dediğim gibi bizim önceliğimiz şu an için kadınlar değil. Ama ilerleyen zamanlarda yani önceliklerimizi hallettikten sonra sıra onlara da gelecek. Şimdi Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Türkiye şöyle olur. Hani kafam rahatlar. Artık belli bir düzenim olur. Atıyorum evlenirim bilmiyorum ya da evlenmem ya da evlenirsem çocuklarım olur mu olmaz mı? Bu arada çocuk istiyorum. Olursa güzel olur. Niye olmasın? Yani böyle şeyler olduktan sonra düzenimi kurduktan sonra Türkiye'de düşünülebilir. Sonuçta maddiyat hallettikten sonra artık ülke sınırlaması olmuyor. Dünyanın her yerinde yaşayabiliyorsunuz. Türkiye'de zaten bizim kendi vatanımız. Türkiye'nin çok güzel yerleri var. Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Ben maalesef Türkiye'yi çok fazla gezemedim. Hani İzmir bölgesi, Ege bölgesi falan. Buralarda çok fazla gezemedim. Tabii gittiğim yerler oldu. Bodrum, Marmaris falan ama hani böyle 3-4 günlükte arkadaşlar. O yüzden yani sadece İstanbul'u düşünerek Türkiye'yi yargılamak istemiyorum. Ülkemiz çok güzel. Ben sadece gezmeye fırsatım olmadı ama maddiyatı çözersek abi niye olmasın? O yüzden kesin bir şey söylemiyorum. Olabilir, olmayabilir ama şu an için sadece hani turistik olabilir. İlerleyen zamanlarda ona karar vereceğim. Şimdi Atakan Yağış demiş ki hayatın çok yoğun ve bu yoğunluğu iyi götürüyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? Yani biraz önce bahsettiğim gibi her şey kafada bitiyor arkadaşlar. Yani siz kafanızda mindsetinizi nasıl kuvvetli tutarsanız hayatınızı o şekilde yönlendiriyorsunuz. Yani ben sizlere dediğim gibi mesela hani en kolay örnek kadınlardan örnek verelim. Yani siz önceliğinizi eğer kadınlar yaparsanız zaten kaybetme ihtimaliniz çok fazla. Kadınlar önceliği kendilerine tanıdıkları zaman sizlere karşı değer vermeyi azaltıyor arkadaşlar. O yüzden önceliğiniz her zaman sizin bu hayatta kendinizi bir adım nasıl daha ileri götürebilirsiniz bu olmalı. Zaten bunu yaptıktan sonra kadınların kendisi direkt gelecek. Ama onun dışında diğer yaptığım beslenme, antrenman, iş bunlar tamamen benden kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani ben buraya gelirken zaten bunları bu şekilde yapacağımı belirlemiştim. O yüzden beni zorlamadı. Ben buraya gelirken zaten mindsetim bu şekildeydi. Öyle söyleyeyim sizlere. Benim motivasyonum da kendime verdiğim söz. Yani ben söz verdikten sonra o sözü tutmak için elimden geleni yapan bir adamım.
O yüzden kendime bir söz verdim ve hala sözü tutmaya çalışıyorum. Daha yapamadım bu arada. 6-7 yıl oldu bak, vatandaş olduk. Hala sözlerimi tam gerçekleştiremedim ama %60'ını %70'ini yaptık arkadaşlar. Ama bunun takipçisi olmasaydım, yani ulan kendimize böyle bir söz verdik, şimdi sözümüzden dönsek de bir şey olmaz deyip motivasyon kaybı yaşasaydık, emin olun yani ben ne böyle bir evde oturabilirdim, ne de güzel bir işe sahip olabilirdim, ne de bu iş sonrası yanda yapmış olduğum yan işleri büyütmeye uğraşabilirdim. Yani o yüzden iş kendinizde bitiyor. O yüzden şey aramayın yani. Suçlu aramayın. Bunun en büyük suçlusu kesinlikle sizsiniz eğer yapamazsanız, kaybedersiniz. Ama bu demek değil ki kötü bir şey. Yani hatalarınızdan ders alacaksınız. O aldığınız derslerle ilerleyen zamanlara daha iyi yerlere gelebileceksiniz. Yani ben de çok hata yaptım. Yaptığım hatalardan ders alıp yoluma devam etmeye çalışıyorum yani. O şekilde. Şimdi Kerem Bey sormuş. Eskisi kadar izlenmemenin veya insanların ilgisini kaybetmesini neye bağlıyorsun? Şimdi eskisi kadar izlenmeme muhabbeti şöyle. Benim YouTube'da zaten 2 sene öncesinden bakarsanız yani 500 bin takipçim vardı. Şu an 2,5 milyon olacak neredeyse. 2,25'ti herhalde şu an. Yani aslında takipçim çok fazla arttı ama sadece Türkçe içerik olarak artmadı. Yani ben Walking Down the Street konseptiyle beraber milyonlarca izlenmeye ulaştım. Sadece Türk takipçilerim de tabii çok arttı. Ama YouTube'da uzun videolar atmamaya başladım. Ama şimdi işte baktığınız gibi 4-5 günde bir video atmaya çalışıyorum sizlere. Önceki zamanlarda ayda bir bile video atmadığım için insanlara sürekli içerik üretmediğiniz zaman sizleri unutmaya başlıyor. Ben sadece shorts kastım arkadaşlar son 2 senedir. Sağlam bir şekilde, neredeyse her hafta şekilde. Uzun videolar, yani YouTube videoları ayda bir oldu, 2 ayda bir oldu. Şu an onu giderek arttırıyoruz. Bence birazcık izlenmeler ilerleyen zamanlarda bir tık daha artacağını düşünüyorum. Ama onun dışında ilgi, alaka tam aksine çok fazla arttı. İzlenmeler de çok fazla arttı ama Türk takipçilerim beni uzun videolardan tanıdığı için shortslara belki çok bakmıyorlar. Yani benim 2 milyon kadar bir abonem oldu arkadaşlar. Her sene 1 milyon koyarak, arttırarak gidiyorum şu an. Instagram'da bile 100 bin, kaç? 150 bin, 160 bin takipçim vardı. Yani şu an 1,2 milyon oldu. Hatta bir tane Reels atmıştım. Arkadaşlar Reels rekorlar kırdı. Yani benim şu ana kadar 10 senedir sosyal medyada içerik yapıyorum. Herhalde 10 sene boyunca yapmış olduğum içeriklerden tek bir shorts mesela benim neredeyse 200 senelik emeğimi karşıladı. Yani tek bir shorts'tan zaten 350 bin bile takipçi geldi ve 100 milyon insan bu videoyu izledi arkadaşlar. Hatta şöyle analizini koyarım. Yani izlenmeler güzel aslında, kötü değil. Podcast videolarına ne oldu diye bir soru gelmiş. Podcast videoları şu an ara verdim çünkü podcast videosu çekecek çok fazla arkadaş kalmadı çevremde. Olanları zaten çektik arkadaşlar. Ama şu an bakıyorum kimle röportaj yapabilirim diye. O yüzden yeni videolar gelecek. Onun da habercisini vereyim sizlere. Kadınlarla iletişim kurmayı nasıl öğrendin? Şimdi kadınlarla iletişim kurmayı kaybede kaybede öğrendim arkadaşlar. Yani bu iş şöyle değil yani. Bir kadının yanına gittiğiniz zaman istediğiniz kadar kitap okuyun, influencerlardan ders alın, dating dersleri alın. Bunların hiçbir önemi yok. Eğer bir kadının yanına gittiğinizde kaybetmiyorsanız bunu öğrenemezsiniz. O yüzden kaybede kaybede öğreneceksiniz. Yani canınız acıyacak olabilir abi. Yani bu amatörsünüz, anladın mı? Bu amatörlüğü atmanız lazım. O yüzden deneyeceksiniz. Fail ede. Atıyorum kızlar sizi gittiğiniz zaman şöyle bir bakacak. Size bazen cevap bile vermeyecek. Onun dışında kısa kısa muhabbetler yapacak. Yani anlayacaksınız insan halinden. İnsan halinden anladıktan sonra iletişim beceriniz gelişecek. Sonra nasıl yaklaşacağınızı düşüneceksiniz. Yani sen bir kızın yanına gidip selam, ne haber falan dersen o kız için heyecanlı olmaz. Kadınlar heyecanı sever ve tutkuyu sever. O yüzden onları her zaman heyecanlandıracak ya da tutkusunu arttıracak şekilde bir giriş yapmanız lazım. Şimdi şunu söyleyeyim, bunu söyleyin de diyemem. Tamamen ortama ve kişisine göre değişir. Ben normalde bunları çok fazla yapmıyorum. Çünkü artık öyle bir levele geldim ki dışarı çıktığım zaman yani zaten bir attention alıyorsunuz. Yani bir kızlar size bakıyor. Ben de zaten bakıyorum. Göz göze geldiysem, kız hoşuma gittiyse direkt gidip konuşuyorum zaten. Çok bir şey demenize de gerek kalmıyor açıkçası. Şu ambalajınızı bir geliştirin. Daha sonra zaten böyle şeyler yapmaya bile gerek kalmıyorsunuz. Direkt kızlar zaten size gelmeye başlıyor arkadaşlar. Yani çok fazla güzel kız var ama piyasada çok fazla yakışıklı erkek yok ya da çok fazla kendisine bakan erkek yok. Siz kendinize bakmaya başladığınız zaman emin olun o erkeklerin üzerine geçtiğinizde yani %1, %2, %3'lük dirime girdiğinizde zaten kadınların kendisi geliyor. Yani bu tarz soruları soran arkadaşların bence tek eksiği kesinlikle yani pratik yapmaması, korkması, bundan kaynaklı. Taha Sofoğlu demiş ki Amerikan rüyasını hissettiğin şehir veya eyalet hangisi? Kesinlikle New York arkadaşlar benim için. Ben New York'a gittiğim zaman sonunda Amerika'ya geldim diyorum. Çünkü şu an benim bulunduğum yer yani böyle tatil köyü gibi geliyor bana arkadaşlar. Ama benim için New York
Hani böyle eskiden Lipton diye bir çay vardı. Hala vardır, biliyorum, demleme çay var ya. Mesela onun reklamlarında adam New York'ta böyle gökdelende çayını yudumlarken işte Empire State'e bakıyor, Central Park'a bakıyor, böyle gökdelenler falan. Ben her zaman küçükken yani Amerika dendiğinde aklıma o reklam gelirdi. O yüzden belki ben ne zaman New York'a gitsem sonunda Amerika'dayım diyorum. Tabii New York'un da çok kötü yerleri var, iyi yerleri var, kötü yerleri var. Benim bahsettiğim yerler işte hani New York'un güzel kısımlarını, Manhattan kısımları olabilir ya da Brooklyn'in Williamsburg kısmı olabilir. O tarz yerler. Şimdi Ata diyor ki haftada kaç gün antrenman yapıyorsun ve kaç saat uyuyorsun günde? Haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Her gün aşağı yukarı minimum 7 saat uyumaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben uykuyu çok seviyorum. Yani uyuduğum zaman resmen beynim resetleniyor. O yüzden herkese günlük minimum 6-7 saat uyumayı tavsiye ediyorum. Florida gibi güzel bir eyalette polis olmak varken neden yazılım? Bence sana çok yakışırdı abi. Abi Amerika çok manyak bir yer. Biliyorsunuz burada çok fazla olay oluyor. Eminim Türkiye'de de oluyordur ama burada o olaylarla muhatap olmak istemiyorum abi. Ben zaten aldığınız para da böyle. Çok para almıyorlar bu arada polisler. Öyle kafanızda çok büyütmeyin. Yani hem oradaki milyon tane olayla uğraşacağım, yani saçma sapan insanlarla muhatap olacağım vesaire. Ve bunları yaparken de az bir para kazanacağım. Bu benim hedefim değil abi. O yüzden polis olmak bana göre değil. Ama yakışır mıydı? Güzel, seksi bir polis olabilirdik, bence de yakışırdı. Hatta Halloween'de biliyorsunuz polis kıyafeti giyiyorum. Ve gerçekten çok güzel tepkiler alıyorum. Şimdi Adem diyor ki bu yapay zeka yazılımcıların işini elinden alır diye korkmuyor musun hiç? Yani yapay zeka şöyle düşünün arkadaşlar. Yani ilerleyen zamanlarda tabii belki birazcık daha farklı şeyler olabilir ama bence önümüzdeki 4-5 yıl boyunca yapay zekayı iyi kullanan yazılımcılar birazcık piyasada artacak. Çünkü hiçbir zaman bence özellikle büyük şirketler production kısmına çıkan ürünlerini sadece AI üzerinden develop yaptırıp ya da test ettirip şekilde çıkartmak istemezler. Her zaman bir insanın kontrolü olmasını isterler. Yani şu an piyasada atıyorum 100 bin tane yazılımcı varsa hadi tamam, bu 70 bine 60 bine belki düşebilir ama bu 70 bin 60 bin kişi AI'yı iyi kullanan yazılımcı olarak ilerleyen zamanlarda zaten işe de bu şekilde rahat bence girebilecekler. Yani AI aslında bizim bir aracımız. O aracı iyi kullanan ilerleyen zamanlarda büyük ihtimal iş interviewlerinde avantajlı olacak. Ama tamamen ben development ya da testing'i bitireceğini çok zannetmiyorum. Her zaman bir insan payı olması gerekiyor production'a çıkmadan önce. Yani bir insan gözünün olması gerekiyor bence. Çünkü sadece AI'ya bırakılarak production bana mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanlarda olur mu? Olabilir ama dediğim gibi tamamen bitirmezler bu işi. Her zaman bu işi yapacak bir insan bırakacaklardır. O insanlardan birisi olmanız gerekiyor bence. Bana gelen sorular aşağı yukarı bu kadardı. Tabii bu kadar değildi. Yaklaşık bir 200-300 tane daha soru vardı ama şöyle tek tek seçmeye çalıştım. Şu zaman insanlar benden neler duymak istiyor diye. Ben bunları seçtim. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Bu arada Kaan Cars kanalımız vardı, biliyorsunuz, araba videoları çekiyorduk. Onunla alakalı bir soru daha gelmişti. Şimdi onun screenshot'ını almadım. O yüzden şimdi aklıma geldi diye söylüyorum. Yani o kanalı bırakmamızın sebebi aslında dediğim gibi yani birazcık zamanın yetmemesi. Bir de tek başıma yapmıyordum, biliyorsunuz, Kaan abiyle beraber yapıyorduk. Şimdi Kaan abi de yoğun olmaya başladı. Benim de işlerim arttı, biliyorsunuz, farklı işlere de yöneldik. Öyle olunca 2 tane YouTube kanalını yönetmek benim için çok zor oldu. Biz Kaan abiyle videoları hafta sonları çekiyorduk. Hafta sonları da o şekilde çok zaman ayıramayınca videolar biraz yavaşladı. Sonrasında kanalı bırakmak durumunda kaldık arkadaşlar. Ona da kısaca bir açıklama yapayım. Her neyse ben yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Bugün cumartesi. Bakalım, bugün daha farklı planlarım var. İlk önce birkaç meetingim var. Onlara da görüşeceğim. Daha sonrasında beach'e gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Biraz stres atmak istiyorum. Beach'e gideceğiz, sahile gideceğiz. Sahilde biraz yürürüm, güneşlenirim. Daha sonrasında bakalım hayatımız nasıl gidecek. Sizlere hayatımı daha fazla göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi 4-5 günde bir video atmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.